Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bugünkü haberlerimize geçmeden önce bugün gerçekten de çok özel bir gün. Çanakkale zaferimizin 110. yıl dönümü. Bu vesileyle Çanakkale'de şehit olmuş tüm ecdadımıza Allah rahmet eylesin demek istiyorum ve bugün tabii ki de devlet nezdinde de Çanakkale şehitleri anıldı. İki anka üçümüz Çanakkale şehitlerimizi anmak amacıyla kol uçuşu gerçekleştirmişti. Şu an görüntüler karşınızda. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da bu videoyu paylaştıktan sonra diyordu ki kahraman ecdadımızın destansı mücadelesini anmak ve onların aziz hatıraları için iki anka 3 gökyüzüne havalandı. Bu özel selam onların emanetine sahip çıkma kararlılığımızın en güçlü göstergelerinden biri oldu. Çanakkale geçilmez sözünü tarihe kazıyan tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz ifadelerini paylaşmıştı. Size bir şey diyeyim mi? İşte Çanakkale şehitleri böyle anılır. Şimdi çocukluğumdan hatırlıyorum. Biz 18 Mart'larda ne yapardık işte? Ben de elime bir kalem alırdım. Çocuk aklımca yapabildiğim kadar işte şiir, resim çizmeye çalışırdık. Burası ayrı. Tabii ki de bu da çok önemlidir milli bilincin oluşması için. Ama artık 18 Mart şehitlerimiz bundan sonraki dönemde sadece törenlerde anılmıyor. Bunun gibi savunma sanayi teknolojileriyle anılıyor. Görmüş olacağınız üzere yani eminim ki atalarımız bugünleri görseydi gurur duyardı. Çanakkale Savaşı dönemine gittiğimizde yokluktan kırılan bir halk, hastalıklar boy gezmekte, silah, tüfek, mermi hiçbir şey yok. Tüm bu imkansızlıklara rağmen Çanakkale'de çok gerçekten de büyük, mükemmel bir zafer kazanılmıştı. Yani bugünleri görseydi ecdadımız Türkiye'nin 21. yüzyıla gelindiğinde dünyanın en etkili insan hava aracı filolarından bir tanesine kendi imkanlarıyla sahip olduğunu falan görseydi gerçekten de işte 18 Mart böyle anılır derdi. Tekrardan tüm ecdadımızı saygıyla anıyorum. Mekanları cennet olsun ve hemen bugünkü haberlerimize geçmeden yine 18 Mart çok özel bir gün olduğundan dolayı düşman ülkelerden Çanakkale'ye savaşmak için Çanakkale'yi Osmanlı Türkiye'yi işgal etmek için gelen düşman askerlerinin mektuplarına bugün ulaşıldı. Denilmekteydi ki daima Türklerin kahredici ateşlerine maruz kalıyoruz. Düşmanımız Türklerin atışları pek güzel ve dün korunaklı bir siper kazarken bir mermi tam isabetle 4 askeri öldürdü ve 5 kişiyi de yaraladı diye mesela düşman artık Anzak mı kimse düşman askerleri bu şekilde kendi sevdiklerine mesajlar iletmişti mektuplarla. Duydunuz değil mi? Bir tane mermi 4 tane düşman askerini etkisiz hale getirmiş. Diyorum ya hani ecdadımızın kahramanlıklarını biz abartmıyoruz. Aksini eksik anlatıyoruz diye düşman askerler cepheden ailelerine neler neler demişler. Gurur dolu bir haberdi diyorum ve bugün ilk olarak İngiliz basınından The Times'ın Türk askerlerinin Ukrayna'ya gidip gitmeyeceği yönündeki haberine uzanıyoruz. İngiliz basının tabii farklı iddiaları var. Karşımıza bir gelsin neler yaşanıyor hep birlikte öğrenelim. İngiliz basınından The Times gazetesi Ukrayna'da ateşkesi korumak ve yeni bir Rus işgalini caydırmak için binlerce İngiliz askerinin yıllarca Ukrayna'da konuşlanmaya hazır olduğunu yazmıştı. Makalenin devamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkenin Ukrayna'ya yaklaşık 30 bin kadar asker gönderme planlarını tartıştığı ileri sürüldü. Makalede aralarında İngiltere, Fransa, Türkiye, Kanada ve Avustralya'nın da bulunduğu yaklaşık yarım düzine ülke Ukrayna'ya 30 bin kadar asker gönderme planlarını tartışıyor. Diğer ülkeler de silah ve lojistik yardımda bulunmaya hazır denildi. Gazeteye göre üst düzey bir hükümet kaynağı İngiliz askerlerinin Ukrayna'ya konuşlanma planının açık uçlu olacağını savundu. Yani vallahi şimdi açık konuşayım. Özellikle de İngiliz basını sabahtan akşama kadar sürekli işte yok efendim Ukrayna'ya İngiliz askerleri gidecek diyorlar. İşte yanına bir de Türkiye'yi de ekleyip 3-5 tane ülke barış gücü gönderecek falan filan diyor ama bu yaşanan gelişmelerin, yazılan çizilen haberlerin sahada pek bir karşılığı yok. Sizlere açık belirteyim. Çünkü niye? Ülkeleri saydım şimdi. Kim var? İşte İngiltere, Fransa, Kanada, Avustralya, Türkiye dışında sözde 30 bin asker gidecek dedim ya. Yani şimdi sizlere tüm işlerini sormak istiyorum. Sizlere saymış olduğum bu 3-4 farklı ülkenin askerlerinin gelmesine sizce Rusya izin verir mi Ukrayna sahasında?
Ya vermez yani, gidip de ne diyecek? İngiliz askerleri barışı koruyacak. Bir kere barış gücü dediğimiz şey tarafsız kalır değil mi? Şu an mevcut pozisyonda baktığımızda Rusların barış gücü olarak istediği 2-3 farklı ülke var. Onlardan bir tanesi tahmin edeceğiniz üzere zaten ülkemiz Türkiye. Hemen devamında mesela Çin de gelmekte. Çin'in askerleri de barışı koruyabilir tarzında Kremlin'den açıklamalar mevcut. Yani kıymetli dostlar, eğer ki oraya barış gücü gidecekse Ruslarla da ara bulunup gidilecek. Yani bugün İngiltere veyahut da Avrupa Birliği üye ülkelerine sorduğunuzda hiçbirisi zaten Ruslarla anlaşmadan oraya asker sokmayız diyor. Ama görmüş olacağınız üzere İngilizler özellikle de birazcık pek bir şey yapacağı yok da işte Ukrayna halkına böyle bir umut saçıyor. Sahada dediğim gibi hiçbir şekilde hani bu saymış olduğum Türkiye dışındaki ülkelerin hiçbirisi gidip de barış gücü falan olamaz. Şu da konuşuluyor, asker göndermeyeceğiz ama işte Kiev'e kadar bir hava koridoru oluşturacağız. Orada işte Avrupa Birliği İngiliz uçakları devreye gezecek veyahut da asker gelirse de Kiev'e gidecek, işte Odessa'ya gidecek. Hiçbir şekilde Harkov'dur, Kursk'tur o bölgelerin yanına falan yanaşmayacak denilmekte. Şimdi devamında tabii İngiltere Avrupa Birliği cephesi böyle düşünüyor. Yine Türkiye'yi onlar her halükarda yanlarında görmek istiyor. Mevzuyu anladık ama peki ABD Devlet Başkanı Trump ne gibi işler karıştırıyor? Kıymetli dostlar, Trump bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşecek ve görüşmeyi de büyük bir sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi. Şimdi tabii görüşme yapılmasına iki tarafı da sorulduğunda ateşkeste işte büyük çaplı bir anlaşma imzalanmaya hazır. Büyük oranda anlaştık. Ufak pürüzler kaldı denilmekte. ABD'nin planına göre Kırım mesela Rus toprağı olarak tanınabilirmiş. Trump buna hazırmış. Devamında Ukraynalıların belli başlı korkuları var. Eğer ki iddialar doğruysa kıymetli dostlar, Ukrayna'nın tamamen silahsızlandırılması gündemdeymiş. Ukrayna aynı mesela 2. Dünya Savaşı'nda bazı ülkelere hiçbir şekilde sen kendi silahını yapamazsın veya dışarıdan işte zar zor alırsan 3-5 silah alırsın. Sen silahsızlandırılmış ülkesin denilmişti ya. Aynı mantık Ukrayna'da da geçerli olacakmış. Ukrayna asla NATO'ya katılamayacak. Silahsız bir Ukrayna ve belki de topraklarının %30'unu kaybetmiş bir Ukrayna karşılığında Rusya barışı imzalamaya hazırmış. Odessa limanını dahi Ruslara vermesi gündemdeymiş Trump'ın. Bunlar tabii ki de yani medyada yer alan haberler. Ukrayna bu şartlarda artık barışı kabul eder mi diye soracak olursanız etmekten başka çaresi yok. Zelenski hani Beyaz Saray'da ortalığı birbirine katıp haklı olarak çıktı gitti ya. O günden sonraki gün eğer ki Zelenski Avrupa Birliği ve İngiltere ile toplandığı zaman belli başlı şeyler görüşüp onların da desteğini alsaydı, Amerika'ya güya ihtiyacı kalmamış olsaydı Zelenski belki tekrardan Beyaz Saray'a dönmek istemezdi. Ama bugünün şartlarına baktığımızda ne İngiltere ne Avrupa Birliği hiçbir şekilde Amerikasız yola devam edemedi ve Zelenski de bundan dolayı Amerika'nın o çok sert, o ağır şartlarını kabul etmek durumunda kaldı. Yani mevzunun özeti Putin ve Trump Ukrayna'nın kaderini belirleyecek diyorum ve ikinci konu başlığımıza geldiğimizde yani gerçekten de tüm vahşet, tüm zulüm kaldığı yerden devam ediyor. İsrail dün gece ateşkes artık bitti dedi ve yine Gazze'de farklı birçok noktayı bombaladı. 300'den fazla şu mübarek Ramazan gününde şehit Filistinli'nin olduğu belirtilmekteydi. Tabii kıymetli dostlar, bu tür gelişmeler yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri bugün sabah çıktı, dedi ki İsrail'in operasyonlarının emrini ben verdim dedi. Ben organize ettim dedi. İsrailler Amerika'ya gitmiş. İşte biz böyle Filistin'de, Gazze'de operasyon yapacağız. Amerika'da onay vermiş. Trump da onay vermiş. Yani Amerika'nın onayı sonrasında bu yaşanan gelişmeler oldu. Akabinde tabii Gazze'de vahşet kaldığı yerden devam ederken kıymetli dostlar, hani İsrail'e belki de herkesin tepki göstermesi gereken bir zamanda can, dost, kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan hani dost ya sen ne yaptın dercesine bir haber bugün elimize ulaştı. Kıymetli dostlar, Azerbaycan İsrail kıyılarında İsrail için doğal gaz aramaya hazırlanmaktaymış. Detaylar bir karşımıza gelsin, daha sonrasında habere ilişkin yorumlarımı aktaracağım. Bloomberg'in bildirdiğine göre Azerbaycan İsrail sularında doğal gaz aramak için yeni bir anlaşmaya imza atarak iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini derinleştirmiş.
İsrail Enerji Bakanlığı'nın açıklamasına göre Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikhail Cabarov ve İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen tarafından imzalanan anlaşma kapsamında Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi olan SOKAR, BP ve İsrailli Newbit Enerji'den oluşan bir konsorsiyum, İsrail'in ekonomik sularında yer alan Açık Deniz bloğunda arama faaliyetleri yürütecek. Haberin devamında da işte Azerbaycan Devlet Şirketi SOKAR 3 yıl boyunca İsrail kıyılarında doğalgaz arayacakmış İsrail için. Niye? Daha fazla vursun, daha fazla zulmetsin diye. Yani düz mantık. Bunu düşünememek için gerçekten de hani zeka problemleri olması lazım bir insanın. Hani bugünün şartlarında kim İsrail'in güçlenmesi için ekonomik veya askeri olarak fark etmez bir adım atıyorsa Gazze'de aslında dolaylı olarak bir tane de mermi atıyor. Yani bilmiyorum ama Azerbaycan'ın özellikle de böylesi bir dönemde böyle bir anlaşma imzalaması beni oldukça kahreden bir durumdu. Devamında mesela sadece bu değil. Dün İsrail Dışişleri Bakanı Türkiye'yi hedef almıştı. Nereden? İşte sözde Kıbrıs'taki işgalimizden bahsederekten İsrail Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yanındadır falan filan demekteydi. Malumunuz çok sayıda da hava savunma sistemleri verdiler. Bugün baktım vermeye daha da devam ediyorlar sözde Güney Kıbrıs Rum kesimine İsrail. Şimdi böyle bir konjektürde Azerbaycan nasıl oluyor da günden güne İsrail ile yakın ilişkiler gidiyor. Azerbaycanlı dostlarımıza bizim anlatamadığımız tek bir şey var. Yahu stratejik olarak ortağınız olabilir ama ve lakin bazı şeyler gizli kapaklı olsun. Bazı şeyleri yapacaksanız da milletin gözüne sokmayın. Gizli saklı yapın. Yani bunu anlamamakta ne var? İçimiz yanıyor. Ben bugün görüntüleri izliyorum Gazze'den gelen. Gerçekten hani şu Ramazan gününde iftar açasım dahi gelmiyor yani. O derece canım sıkkın oluyor. Ama ve lakin dediğim gibi Azerbaycan İsrail'den Türkiye'nin veremediği neyi almayı planlıyor? O da var tabii. Güçlenen Türkiye fark edilemiyor mu? Veyahut da bundan 10-15 sene sonra Türkiye'nin İsrail'le kıyaslandığında nasıl bir pozisyonda olacağını Azerbaycan dostlarımız bilmiyor mu? Gerçekten de anlamak mümkün değil. Bizleri Azerbaycan'dan takip eden çoğu dostumuz da zaten bu görüşlerime hak veriyor. Kendileri de zaten İsrail'le en ufacık bir işbirliğinin yapılmamasını istiyorlar ama dediğim gibi devlet politikası yani içimize gömmekten başka çaremiz yok. Ben devlet politikasına karşı çıkmıyorum fakat bazı şeyleri gizli yapın. Yani İsrail gidip de 300 kişi şehit ettiği günün hemen sabahına gidip de siz böyle bir anlaşmayı duyurursanız yani ortalık karışır. Yani nerede olsa karışır. Bölge, ülke fark etmez yani. Tepkilerimi de bu şekilde dile getirmiş olayım diyorum ve devamında hep birlikte bir Yunan basınına gidiyoruz. Kıymetli dostlar, isim şu: Christos Rozakis. Bu isme dikkat edin çünkü bu isim özellikle de Yunanistan-Türkiye ilişkileri hakkında bugün çok önemli bir açıklama yaptı. Rozakis kim? Rozakis kıymetli dostlar geçtiğimiz dönemlerde Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcılığı pozisyonunda bulunmuş. Bugüne geldiğimizde ise Avrupa Birliği'nin farklı yargı kademelerinde bulunan bir hukukçuymuş. Kıymetli dostlar Rozakis dedi ki bugünün şartlarında Yunanistan Ege'de en ufak adımı atmak için bile Türkiye'den izin almak zorunda dedi. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Oldukça iddialı ifadeler mevcut. Yunanistan'ın Girit ve Kamış bölgesinde elektrik kablosunun döşenmesinin ertelenmesi dolayısıyla Ege'deki egemenlik haklarını Türkiye'ye devrettiğini vurgulayan Simitis hükümetinin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı, Atina Ulusal Üniversitesi emekli profesörü ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkan Yardımcısı Christos Rozakis şunları kaydetti Türkiye hakkında. Yunanistan'ın Rum kesimine kablo döşenmesi konusunda Türkiye'yi önceden bilgilendirmesinin ardından artık uluslararası hukuka uygun tamamen yasal işlemler için bile Türkiye'den izin almak zorunda Yunanistan. Sanırım Türkiye bir noktadan sonra Ege'de olup biten her şeyi kontrol etmesi gerektiğine inanıyor. Yani yaptığımız her şeyin hukuki olarak bile olsa mutlaka onun kendi iradesinden ve kendi kabulünden geçmesi gerekiyor. Örneğin kablo meselesi var. Bizim eylemlerimiz yasal olmasına rağmen Türkiye'den ciddi itirazlar geliyor. Bu nedenle şu anda herhangi bir gelişme yaşanmıyor. Şu son günlerde Türkiye ve Yunanistan ilişkileri sakin gibi gözükse de ne her gün Türklere müdahale edecek deniz kuvvetimiz var Yunanistan olarak ne de her gün ihlal yapacak hava kuvvetlerimiz. Şu anda net bir sakinlik olmak zorunda. Mesele şu ki Ege'de yapacağımız her eylem için Türkiye'den izin almak zorundayız. Size bir şey diyeyim mi? Yunanlılar pek çaktırmıyor. Şimdi dünya tam bir kargaşa içindeydi. Özellikle de bu kablo meselesinin yaşandığı günlerde ama çok içerlediler bu mevzuya. Hatta işte Rozakis açıklamalarının devamında şey diyor. İşte Yunan hükümet yetkililerine ben Türkiye ile yaşanan kablo krizinde niye böyle bir süreç yaşandı diye sorduğumda Yunan hükümet yetkilileri
ne yapacaktık? Girit civarında bizim dibimizde fırkateynlerle geziyorlardı. İşte Türk fırkateynlerinin bizi hedef almasını mı bekleyecektik diye bir açıklama da yapmışlar. Yani bakmayın ama bu mevzu yani ülkede belki de iktidar düşürür. O derece büyük bir mevzu. Düşünsenize işte bunların can dostu kimdir? Sözde sorduğumuz zaman Yunanların Güney Kıbrıs Rum kesimindedir değil mi? Sözde işte aynı ırktan geliyorlar, beraberler, birlik falan. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi düşünün empati yapmanız açısından. Düşünsenize orada adamlar işte elektrik günün belki de 5-6 saati var. Daha sonrasında elektrik falan yok ortalıkta. Dertleri bu zaten. Elektrik sıkıntısı var ya ondan kablo döşeyecekler. Bir anda sözde işte onların ana vatanı olan Yunanistan Türkiye korkusuyla abi size elektrik falan yok. Günün 3-5 saati idareten kullanın elektriği. Deli gibi jeneratörler yakın. Yakıt yetmiyormuş Güney Kıbrıs Rum yönetimine. Öyle de bir bilgi var yani. Bir anda hiçbir şekilde destekçileri falan olmuyor. Yunanistan hemen ortalıktan tüyüyor. Niye? Türkiye'nin özellikle de Girit bölgesindeki aktif fırkateynleri sonrasında bu şekilde gelişmeler yaşanmış. Bu mevzu dediğim gibi çok ses çıkarttı Yunanistan'da ama bölgesel gelişmelerden ötürü sesi birazcık bize az yansıdı diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla hayırlı Ramazanlar.